Almanya bitti, Avrupa artık eski Avrupa değil. Son zamanlarda 42.500 kişi Almanya'dan Türkiye'ye geri dönmüş. Geri dönenlerin çoğu videolar çekiyorlar, söylemlerde bulunuyorlar. İşte Almanya bitti, sağlık sistemi yok, eğitim yok. Peki biz burada kalmaya neden devam ediyoruz inatla? Gelin biraz bugün Almanya'da neden kaldığımızdan bahsedelim ve bu dönenler nerede hata yaptı ondan bahsedelim. Bildiğiniz gibi dünya değişiyor. Özellikle yapay zekanın gelmesiyle birlikte devletler de sistemlerini dönüştürüyor. Hepiniz görmüşsünüzdür. Volkswagen fabrika kapatıyor. Bu kadar işçi çıkartıyor. Almanya bitmiş. Almanya çatır diyor. Sağlık sektöründe sıralar bekleniyor. Yabancılar dairesinde insanlar bu kadar sıra bekliyor. Artık Almanya herkese para vermiyor. Bunları sürekli duyuyoruz. Ama sırf bu sebeplerden dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi bu şekilde ben yapamadım, Almanya bitmiş deyip Türkiye'ye dönülür mü? Bunu gerçekten incelemek istiyoruz. O dönem 42 bin kişi işin aslı biraz sabırsız davrandı ve elindeki altının kıymetini bilemedi. Türkiye'ye döneyim, o sıcak ortamıma tekrar kavuşayım istiyorlar. Araştırmalar da zaten bunu söylüyor. Uyumsuzluk ve kültürel özlem insanları geri dönmeye itiyor. Bir anlık duygusal karar verip o eşsiz iş güvenliğinizi, iş hayatınızı ya da çocuklarınızın geleceğini yakabiliyorsunuz. Birazdan detaylarına gireceğiz ama şu anda valizinizi topluyorsanız, Türkiye'ye ben de geri dönmek istiyorum diyorsanız önce bu videoyu izleyin. Eminim ki daha sonra valizinizi boşaltıp hayır ben Almanya'da biraz daha kalıp biraz daha sabretmek istiyorum diyebilirsiniz. Öncelikle pasaport olayından başlayalım. Bildiğiniz gibi daha önceden Almanya'ya çalışmak için gelen 60'larda 70'lerdeki abilerimiz ablalarımız en büyük sorun neydi? Burada 30 yıl 40 yıl durup buranın vatandaşlığını dahi alamıyor olmalarıydı. Ama Almanya 2024'te çıkardığı kanunla Türklere çifte vatandaşlığı serbest bıraktı. Bu en önemli konu. Yani aslında eskiden ya Türk ya Alman ol derken şu an ikisi de olabilirsin diyor. Yaşayacağın ve çalışacağın ülkeyi seçerken ülkeden uzak durmana gerek kalmıyor. Bence bu çok önemli bir şey ve özellikle böyle bir hakkınız varken, Alman pasaportu alabilecekken bürokratik zorluklardan, iş piyasasının şu anki durgunluğundan pes edip Türkiye'ye dönmek, böyle bir fırsatı kaçırmak bence çok yanlış. Sadece çifte vatandaşlık değil, aynı zamanda vatandaş olma süresini de gerçekten çok kısalttılar. Eskiden 8 yılda Alman vatandaşlığını alabilirken şu anda o süre 5 yıla indi. Hatta eğer dil sertifikanız yani dil düzeyiniz iyiyse ve daha iyi entegre olduğunuzu ispatlarsanız daha kısa sürede bile çifte vatandaşlığınızı yani Alman pasaportunuzu alabilirsiniz. Ve 5 yılın sonunda elinizde Avrupa'nın her yerine vizesiz girebileceğiniz, dünyanın her yerine vizesiz gezebileceğiniz ya da çalışma hakkınızın olduğu, Almanya'da size tam siyasi olarak oy hakkı veren bir pasaport oluyor. Ve dönenler işte bu muazzam hakkı çöpe atıyorlar. Bu arada şunu eklemek istiyorum. Almanya'da çalışırken bir başka ülkede iş bulmanız da daha kolay. Yani illa Almanya'da kalmak zorunda değilsiniz. Ama Türkiye'den mesela Amerika'da iş bulmak çok daha zor. Ama Almanya'da yaşarken Amerika'da iş bulmak çok daha kolay. Bürokratik engeller ortadan kalkıyor. Dünyanın diğer ülkelerine seyahat ederken bunları da yaşamıyorsunuz. Ve aynı zamanda Almanya yeni getirdiği kanunla beraber 5 yıl boyunca ebeveynler Almanya'da yaşıyorlarsa doğan çocuk otomatik olarak Alman vatandaşı oluyor. Yani siz buraya gelirken yaşadığınız zorlukları bir düşünün. Bu zorlukların hiçbirine çocuğunuz yaşamayacak. Direkt olarak Alman pasaportuyla beraber dünyanın istediği her yerinde otomatik olarak çalışabilir hale gelecek. Siz Türkiye'ye döndüğünüz zaman bu şansı, bu hakkı çocuğunuzun elinden de almış oluyorsunuz. Bunun yanında Almanya'da sırf hayat biraz durağan, biraz daha sıkıcı, bürokratik işler uzun diye Türkiye'nin o kaotik eğitim sistemine geri döndürmüş oluyorsunuz çocuğunuzu. Almanya'nın PISA skorları düştü diyorlar. Ancak Türkiye'nin PISA skorları zaten OECD içerisinde en kötü ülkelerden bir tanesi. Bunun yanında Almanya mühendislik ve inovasyonda hala bir dünya devi. Sizin gördüğünüz yani son kullanıcıya erişen şirketler hala Amerikan şirketleri vesaire ama bunların altyapılarını kuran backbone dediğimiz sistemler hala Almanya'ya bağlı. Almanya teknoloji olarak özellikle siber güvenlik, AI bunlar gibi sistemlerde backbone'ları yani altyapıları hala çok ciddi oluşturuyor ve teknolojisini bu anlamda inanılmaz güzel geliştiriyor. Bu standart duygusal bir kararla terk edilebilecek bir standart değil bize göre. Bir de işin çalışma koşulları boyutu var. Şimdi biz sosyal devlet kavramını sadece kelime olarak ve sözlükten biliyoruz. Ama Almanya'yı Almanya yapan şey sosyal devlet kavramı. Ve o sosyal devlet kavramı burada anayasanın 20. maddesine kazınmış. Ve Türkiye'ye dönmeyi romantize edenler Almanya'daki işçi haklarını tamamen unutuyorlar, çok çabuk unutuyorlar. Şimdi günümüzde haftalık 40 saat çalışan bir işçi asgari olarak Almanya'da brüt 2161 euro civarında maaş alıyor. Ve bu parayı kazanırken insanca çalışıyorsunuz.
Hafta sonunuz size ait. Çalışma saatleri dışında rahatsız edilme ihtimaliniz olan bir yer değil Almanya. İşinizi bitirdikten sonra ne bir e-posta gelebilir ne de ek olarak başka bir iş yapmanız sunulamaz zaten. Üzerine bir de yasal olarak 30 güne varan ücretli yıllık izin hakkınız var. Şimdi Türkiye'ye döndüğünüzde bu kadar 30 günlük ücretli yıllık izni hangi şirket size verebilir? Ne iş ortamı olarak ne patron çalışan ilişkisi olarak hiçbir şekilde göz ardı edilebilecek bir süreç değil. Bir de maaş alamama olayları var. Ben Almanya'da maaşını alamayan kimseye duymadım. Türkiye'de daha yeni bu tip eylemler vardı insanların, işçilerin. Ben maaşımı alamıyorum diye. Yani siz işçiyi çalıştırmışsınız, maaşını vermiyorsunuz. Ve bu insanlar bu yüzden açlık grevi yaptılar. Siz hala Türkiye'yi romantize etmeye çalışıyorsunuz bu anlamda. Bu güvenceye sahip olmak insanlara biraz alışmışlık hissi veriyor. Bunlar o kadar büyük temel yapı taşları ki sosyal devlet tam olarak bu yapı taşları üzerine kurulu. Bir de sendikaların güçlü olması var. Özellikle büyük şirketlerde sendikalar çok aktif. Bu sendikalar çok aktif olduğu için bir şirket eğer küçülmeyi dahi gitse oradaki çalışanını patır patır çıkaramıyor. Bütün sosyal haklarını vermek zorunda. Çok ciddi tazminatlar vermek zorunda. Mümkünse onu diğer faaliyet kollarına entegre etmek zorunda. Haberlerde duyuyorsunuz ya Volkswagen fabrika kapattı. Siz sanıyor musunuz o fabrikadaki işçilerin hepsine hadi hoşça kalın deyip ertesi gün herkesi kaderiyle baş başa bıraktılar? Hayır öyle bir şey olmuyor. O insanlara yıllar öncesinden yani 1-2 yıl öncesinden söyleniyor. Ayrıldıklarında kıdemlerine göre çok ciddi tazminatlar alıyorlar. Eğer mümkünse Volkswagen'in diğer fabrikalarında çalışma hakkı elde ediyorlar. Hadi oradan işsiz kaldınız. İşsizlik sigortasıyla ALG 1 dediğimiz işsizlik maaşı devreye giriyor. Bu normal düşük bir işsizlik maaşı değil. Sizin normal aldığınız maaşın neredeyse %70'ine yakın bir maaşı siz devletten alıyorsunuz bir sene boyunca. Yine mi iş bulamadınız? ALG 2 dediğimiz eskiden Bürgergeld yeni ismiyle bu sene Grundsicherung olan bir yardım devreye girecek. Bu devreye girdiği zaman sizin bu sefer evinizin kirası ödenmeye başlanacak, ısınmanız ödenmeye başlanacak, yine bir takım yardımlar yapılmaya başlanacak. Bunun dışında çocuk sahibi olduğunuzda 14 aya kadar sizin Elternzeit dediğimiz ebeveynlik iznine çıkmanız mümkün ve dönüş garantisi var. Bu çok değerli bir şey ve bu sürede siz 14 ay kadar maaşınızın neredeyse tamamına yakınını alıyorsunuz. Yani %66, %70 kadarını alıyorsunuz. Bunları Türkiye'de görmenizin imkanı yok. Yapan evet şirketler vardır ama bunu sağlayan Türkiye'de şirket sayısı bir elin parmağını asla geçmez. Bu sebeple dönen insanlar aslında bir anlık duygusal romantizmle Türkiye'ye döndüklerinde bütün bu fırsatları kaçırdığının farkında olmuyorlar. İşin maddi kısmı bir tarafa, Türkiye'deki o sıcaklığı, samimiyeti özledim diyenlere bir cevap vermek istiyoruz. Bir yerde okumuştuk, kağıt üstünde Alman gibiyim ama kahkahalarımı Türkçe atmayı özledim. Yani kahkahanın dili olabilir mi diyorsunuz? Gerçekten olabiliyormuş. Bunu ilk başta okuduğumuzda biz de aynı şeyi söyledik. Alman toplumu daha soğuk, daha net ve komşuluk ilişkileri mesela bizim alıştıklarımızın çok dışında olabilir. Ama bu stratejik olarak ve mantıken düşündüğünüzde ülkeyi yani Almanya'yı terk edip Türkiye'ye geri dönmeni sağlayacak bir sebep mi? Bence değil. Bence bu konuda çözüm çok net. 30 günlük yıllık ücretli iznin var. Çok mu Türkiye'yi özledin? Komşuluk ilişkilerini mi özledin? O sıcak samimi ortamı mı özledin? Atla bir uçakla Türkiye'desin hemen. En fazla 3 saatte hemen Türkiye'deki o sıcaklığı bulabilirsin. Almanya'nın her şehrinden ya Türkiye'nin her şehrine uçuş var. Yani bu kadar çok Türk'ün yaşadığı bir ülkede bu kadar çok sık uçaklara sahip olmak bizim için çok büyük bir avantaj. Bunu başka hiçbir ülkede bulamazsınız. Şimdi o ilk zamanlarda 60'lı yıllarda Türkiye'den Almanya'ya çalışmaya gelen abilerimizle ablalarımızla bizim durumumuz çok farklı. Artık gurbet kavramı tamamen kalktı. Çünkü onlar zamanında ne telefon var yani bu cep telefonları var, görüntülü konuşmalar var. Sadece mektupla haberleşebiliyorlar. Hatta biz şunu duymuştuk. Haftada bir gün Türkiye hakkında haberler veren 1 saatlik radyo programı varmış ve o 1 saatte herkes o radyonun başında beklermiş. Yani biz artık böyle zamanlarda değiliz. Bizim elimizde görüntülü kameralarımız var. Ailelerimizle, sevdiklerimizle her saat başı konuşabiliriz. Bir de Almanya'nın bence diğer ülkelere göre şöyle bir avantajı daha var. Saat farkımız Türkiye ile gerçekten çok az. Yani kışın 2 saat, yazın 1 saat. 1 saat demek hiçbir şey. Mesela Amerika'da yaşayan bir insan için Türkiye'deki ailesiyle ya da sevdikleriyle görüşmek birazcık daha sıkıntılı olabiliyor. Çünkü arada neredeyse 10 saatlik bir zaman farkı var. Bence bu Almanya'nın en büyük avantajlarından bir tanesi. Ve ben her zaman şunu söylüyorum.
Biz Türkiye'de olsaydık büyük ihtimal İstanbul'da yaşıyor olacaktık. İstanbul'da masa başı çalışıyor olacaktık ve yıllık maksimum 14 gün izin hakkımız olacaktı. Bu yıllık 14 gün izin hakkında biz başka yerlere tatile mi gidelim yoksa sadece ailelerimizi başka bir şehirde ziyarete mi gidelim? Ya da sadece ailelerimizi gerçekten bayramdan bayrama görebilecektik. Yani ha ben burada Almanya'da yaşamışım ve 2 saatlik, 2,5 saatlik uçakla Türkiye'ye gitmişim. Ha İstanbul'da yaşayıp yine bayramdan bayrama ailemi görmüşüm, sevdiklerimi görmüşüm. Yani bizim için o kadar küçük bir fark ki bu. Cebinde param varsa ve arkanda da iş güvencen varsa, sosyal devlet varsa her zaman Türkiye'ye gidip o istediğin kahkahalarını, sevdiklerini atabilirsin. Bir de sağlık sistemine girelim. Almanya'dan Türkiye'ye dönüyorum diyenlerde en çok sağlık sistemini duyuyorum. İşte randevu alamıyoruz, şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Şimdi evet bunlar doğru. Almanya'da sağlık sisteminde ciddi bir açık var. Randevular çok geç veriliyor. Ancak şunu unutmamak lazım. Önemli vakalarda Almanya asla sizi ortada bırakmaz. Ciddi hastalıklarınız varsa cebinizden bir kuruş para dahi çıkmadan Almanya bunların hepsini halleder. Özellikle benim Amerika'dan veya Türkiye'den çocuğunun hastalığı sebebiyle Almanya'ya göç etmiş, Almanya'da iş arayan, Almanya'ya gelmiş olan çok fazla tanıdığım var. Çünkü Almanya'da sağlık sistemi size her şeyden önce bunu sunuyor. Ancak şöyle bir şey var. Biz Türkiye'de şuna alışmışız. En küçük hastalıkta acile gideyim, en küçük hastalıkta polikliniğe gideyim. Bunlar Almanya'da zor. Sizin rahatsızlığınız acil değilse gerçekten acil değil gibi değerlendiriyorlar. Yani benim midem bulandı, boğazım ağrıyor deyip acile gittiğinizde evet 6 saat bekliyorsunuz. Ama siz bir trafik kazası geçirdiyseniz ya da kalp krizi geçiriyorsanız emin olun Almanya sizi en öncelikli şekilde alıyor ve aslında dünyadaki en gelişmiş tıplardan bir tanesiyle tedavi oluyorsunuz. Bunun dışında Türkiye'de şunu görüyoruz. Yeni doğan çeteleri var. İnsanları ticari bir meta gibi görüp fazladan ilaçlar verip sigortalardan ekstra para almaya çalışanları görüyoruz. Küçücük çocukları, küçücük bebekleri sırf sigortadan para almak için öldürüldüğü sistemler görüyoruz. Hangisine güveneceğiz? En azından burada yavaş ama işleyen bir sistem var. Bunu gerçekten gözden kaçırıyorsunuz. Evet, param varsa Türkiye'de özel hastaneye gidebilirsiniz. Özel hastanede de size yaptıkları hizmetin ne kadar gerekli olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bunun dışında gerçekten özel hastane hizmeti almak istiyorsanız Türkiye'ye gittiğinizde istediğiniz özel hastanede check-up yaptırabilirsiniz. Hadi onu geçtim. Almanya'da özel sigorta diye bir şey de var. Siz yeteri kadar bir maaş kazanıyorsanız özel hastaneler de var. Özel doktorlar da var. Buralara gidip bir dakika beklemeden hizmet alabilirsiniz. Burada da sağlık sistemi hiçbir şekilde özel sisteme izin vermiyor değil. Bir de yeni gelenler için açılan kapılardan bahsetmek istiyoruz. 2024 yılından itibaren fırsat kartı denilen bir kart çıktı. Yani bir vize türü çıktı. Bu ne demek? Sen Fachkraftsan burada gelip iş arayıp iş bulabilirsin demek. Ama burada şöyle bir yanlış anlaşılma var. Almanya'da iş var ama herkese göre yok. Yani Almanya ben işçi arıyorum diyor ama Fachkraft dediğimiz nitelikli eleman arıyorum. Yani senin meslekin, diploman tam olarak ne yaptığın belli değilse, adam akıllı bir ustalık belgen yoksa ya da Almanya'da anerkanlık yapabileceğin bir mesleğin yoksa burada gel sana iş var dersek bu yalan söylemiş oluruz. Türkiye'de son yıllarda o kadar çok fazla üniversite açıldı, o kadar fazla bölüm açıldı ki sadece genç işsizliği bir 4-5 yıl daha ertelemek için. Yani Türkiye'de adımınızı attığınız 10 kişiden 9,5'u neredeyse üniversite mezunu. Ama bu demek değildir ki sen nitelikli bir mesleğe sahipsin. Yani Almanya'ya geldiğinde Almanya seni nitelikli meslekler grubuna sokabilecek bu mesleğinle, bu diplomanla beraber. Bir örnek veririm. Ustalık belgesi olan bir tesisatçı sıradan bir üniversite mezunu, 4 yıllık üniversite mezunundan burada kat ve kat daha nitelikli olarak sayılıyor ve daha çabuk iş buluyor. Üniversite okurken şöyle bir olay var. Meslek olan bölümler var, bir de bölüm olan bölümler var. Yani matematik bölümünden mezunsanız sizin üzerinize bir şeyler koymanız lazım. Uluslararası ilişkilerde mezunsanız üzerine bir şeyler koymanız lazım ki bunu mesleğe çevirin. Ama bir hemşirelik mezunu, bir mühendislik mezunu ya da bir tıp mezunu zaten mezun olduğunda otomatik olarak mesleğine sahip oluyor. O yüzden sizin meslek eşlemesi yapmanız lazım. Sizin burada ihtiyacınız olan meslek tam olarak nedir? Bunun karşılığı Almanya'da nedir? Ona göre iş bulmanız lazım. Bir tesisatçının avantajı burada geliyor. Tesisatçı zaten mezun olduğunda ustalık belgesini aldığı zaman tesisatçılık mesleğine sahip oluyor. Bu da iş bulmasını inanılmaz kolaylaştırıyor. Yani toparlamak gerekirse evet Almanya'dan bir tersine göç var.
Çünkü Türkiye son 3 yılda yaşadığımız aşırı 3 haneli enflasyonları yaşamıyor. Ancak hala Almanya'daki enflasyonun neredeyse 10-15 katı enflasyonla mücadele ediyor. Ve evet, dönme gerekçeleri olarak hava durumu olabilir, Alman bürokrasisi olabilir, soğukluk olabilir, ırkçılık olabilir. Bunun gibi şeylerle kişisel hayatlarında karşılaşmış olabilirler. Bu kişilerin kararlarına saygı duyuyoruz. Ama soğukkanlı baktığımızda, rasyonel baktığımızda Almanya hala dünyanın en büyük 4. ekonomisi. Dünya teknoloji altyapısı, özellikle ağır sanayi, askeri sanayi, uzay sanayi, otomotiv sanayi, sağlık sanayi, bunların hepsi Alman altyapısına bağlı hala. Özellikle ekonomik olarak krizlerin olduğu bir döneme girdik ve bu süreç 8-10 yıl devam edecek gibi duruyor. Boğazlar kapatılıyor, savaşlar çıkıyor, ambargolar uygulanıyor. Bu gibi durumlarda Almanya hala sarsılmaz bir şekilde kendi ağırlığını koruyabilen bir ülke. Evet, Türkiye dinamik, Türkiye'de çok hızlı bir şeyler oldurulabiliyor. Ancak Türkiye'de hala düzeltilmesi gereken çok fazla yapısal eksiklik var. Bu dönemde asgari ücret aldığınız zaman en azından ortalama bir şekilde yaşamınızı sürdürebildiğiniz, 30 gün yıllık izin alabildiğiniz, dünyanın neredeyse her ülkesine vizesiz seyahat edebildiğiniz ve aynı zamanda sağlık, eğitim gibi hayatın en önemli sektörlerinin ücretsiz olarak sağlandığı, sizin arkanızda duran bir sistemde kalmak her zaman daha rasyonel bir seçimdir. Biz Almanya'da kalıyoruz çünkü burada inşa ettiğimiz güvenli geleceği sırf duygusallık açısına, sırf romantizm açısına feda etmek istemiyoruz. Türkiye'de gerçekten yarın ne olacağı belli değil. Neden? Bir gün bir kanun değişiyor, bir gün tam tersi kanun değişiyor. Bir gün bir başkası geliyor, eskiden oturmuş olan sistemi tamamen sil baştan yapıyor. Burada öyle şeyler yok. Eğitim sistemi 50 yıldır, 60 yıldır değişmiyor. Sağlık sistemi 30 yıldır, 40 yıldır değişmiyor. Küçük refinement dediğimiz geliştirmelerle ilerliyorlar. Bizim mesajımız çok net. Eğer Almanya'daysanız bu sosyal sistemin sonuna kadar tadını çıkarın. Eğer Türkiye'den Almanya'ya gelmek istiyorsanız da her söylenene kulak asmayın. Almanya'da yaşayanları soruyoruz. Almanya'da yaşamanın ve çalışmanın avantajları size geri dönme isteğinizden ağır basıyor mu? Sosyal devletin güvenceleri sizin için ne kadar önemli? Lütfen kendi hikayenizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bütün yorumları okuyoruz ve cevaplıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.